Yakınım çok zor bir hastalık geçirdi. Nasıl yardım ederim diye şifa titreşimleriyle ilgilenmeye başladım. 432 ve 528 Hz konuların, yani bu frekanslar kullanarak hazırladığınız müzikler hakkında soracağım zaten. Evet. Benim nereden bakarsan senin işte o bilincine göre farklı alanlardan açılacak. Gittiniz. Çok iyi. Tabii. Sonra Hindistan'da o şey vardı, Nasıldı bu Rişikeş'te. tecrübe mesela? Geleyim, çok güzel. Bence Hindistan başka bir alem. Hindistan Zamanı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz çok değerli bir konuğumuzla sizinle birlikteyiz. Özellikle Türkiye'de mantra müzikler üzerinde uzun zamandır çalışmalar yapan, bu mantra müziği Türk enstrümanlarla özellikle Türkiye'de hazırlamaya çalışan, dünyaya tanıtan bir şahsiyetle birlikteyiz. Seda Bağcan'la buradayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Raceş'ciğim. Şimdi Ne güzel seni görmek. teşekkür ederim. Aynen öyle. Ben de bir mukabele edeyim hatta. Yani yaklaşık 15 senedir 8 farklı uluslararası albüm çıkarmışsınız şu ana kadar mantra müzikle birlikte. YouTube'da yaptığınız paylaşımlar milyonlarca kişiler tarafından hala kullanılıyor, izleniyor. Ondan sonra hem meditasyon yaparken, nefes çalışmalar yaparken herkesin kullandığı bir müzik set haline geldi artık dünya çapında. Özellikle 432 ve 528 Hz konuların, yani bu frekanslar kullanarak hazırladığınız müzikler hakkında soracağım zaten. Niye böyle bir çalışma var, ne faydamız olacak diye. Ama öncelikle sizinle hızlıca şöyle bir soru başlatayım. Ne zaman mantra müzik yapmaya karar verdiniz? Nasıl bir dönüm noktasıydı bu? Ne gördünüz? Nasıl bir başlangıç oldu? Bize ondan biraz başlamak ister misiniz? Tabii ki. Şimdi Seda Bağcan dedin. Bağcan soyadı biliyorsunuz Türkiye'de biraz bilinen Tabii bir ki. soyad. Böyle bir müzisyen aileye doğdum ve doğduğum andan itibaren tabii ki evde müzik var. Ama enstrümanlarıyla, batı tipi enstrümanlarıyla, gitarlar var, piyanolar var ve bizim entervaller hani batı müziğine uygun entervaller. Ama Hint müziğinde çok güzel mikro intervaller var. O nerelere dokunuyor. Hangi gezegenler, hangi çakralar, hangi duygu durumları, gerçekten çok derya gibi bir alan Hint müziği ve Türk müziği. İşte tabii batı müziği eğitimi aldık biz. Hani piyanolar çaldık, korolarda söyledik, işte operalarda oynadık, kendi orkestralarımız oldu falan. Hep böyle opera, klasik müzik, ondan sonra pop müzik. Ben hep böyle New Age müziğe de çok meraklıydım. Ve hep böyle enstrümantal, iyi gelecek müzikleri dinlerdim. Ondan sonra işte ben bir de mühendislik okuyacağım diye tutturmuştum. Ne güzel. Sen de bilgisayar mühendisisin, Aynen. ben de elektrik elektronik mühendisiyim. Çok iyi. Ondan sonra o hem ses Mühendislerden de mühendisliği. artık bazen mühendis çıkıyormuş. Evet, bazen değil mi? Ama o işte bir düşünce sistemi. Müzik de hani matematik, o da bir bilim ve ondan sonra hani bu 528'ler, 432'lere varabilmek için o mühendis tarafından devreye sokman gerekiyor. Ve hani şifa müzikleri olsun diye de hani başka bir anlayışla evrene bakman gerekiyor, evreni anlaman gerekiyor. Şimdi mantra müziği en baştan beri tabii ki bende yok. Bir yerden sonra geliyor ama yoga var. Yoga Türkiye'de bilinir hale gelmeye başladığından itibaren o zaman mesela power yoga falan diye şeyler vardı. Onlara gidiyordum ben ve tabii ki hani böyle beden, zihin, ruh, hani o birlikteliği, dengeyi sağlamak için çok güzel katkısı oluyordu. İşte ben biyoteknoloji, biyomedikal falan hani böyle şirketler falan kurdum. Hani böyle kısa geçiyorum oraları ve Türkiye'den Almanya'ya bir göç durumum oldu. Burada böyle işler çok iyi giderken deprem oldu. Ondan sonra ihracat yapalım bari. 99 depremi. Evet. Ondan sonra ihracat yaptık ve çok başarılı oldu. İşte böyle pazar lideri haline falan geldi şirketler. Almanya'ya gittik. Almanya'da ben orada biraz daha yaygındı yoga'nın çeşitleri. İşte Jivamukti yoga, Ashtanga yoga falan, böyle Hatha yoga falan. Hepsini denemeye gittim ve çok da sevdim ve günlük rutinim haline geldi. Ve tabii o zaman arayış da farklılaşıyor ve hayatın sıkıştırması, hayatın böyle değişik alanlarının bir arada hani böyle ya bundan başka bir şeyler olmalı. Hani daha çok
müzik yapmalıyım, ne tür müzik yapmalıyım soruları. Ondan sonra bir şifa arayışı, ailede bir hastalık olması, işte işlerde bir yoğunluk ama böyle sorunların çıkmaya başlaması hepsi bir arada beni Kundalini Yoga'ya yönlendirdi. O sırada işte Kundalini Yoga çıktı karşıma ve Kundalini Yoga'nın son böyle yarım saati biliyorsun ki mantra session oluyor. Mantralar söyleniyor. Daha hani ruhun o bilinç seviyesinin değişik seviyelere bağlanma ya da başka kapıları açma falan görevleri oluyor. Böylelikle mantralar hayatıma girdi. Ondan sonra Kundalini Yoga'yı ben çok sevdim. Eğitmenlik kursuna gittim. Ondan sonra mantraları daha derinlemesine öğrenmeye başladım. O sırada işte ailemde bir yakınım çok zor bir hastalık geçirdi. Nasıl yardım ederim diye şifa titreşimleriyle ilgilenmeye başladım. Çünkü konvansiyonel tıp bir çare bulamıyordu. Hani alternatif ne olabilir diye. Ondan sonra sesin, frekansın, işte mantraların birleşmesiyle, gücüyle hani orada başka yollar olabileceğini fark ettim. Ve bunların peşine düştüm. İşim değişti, hayatım değişti, her şey değişti. Ve mantra müziğinde bir gün işte yoga festivalinin açılış konserini yapar mısın dediler. Ben de yaparım. Albümün var mı dediler. Yok dedim. Kaydeder misin o zamana kadar dediler. Sonra Resmen sizi Türkiye'yi itmiş yani buraya aynen doğru. böyle hani kapıyı açtı. Böyle bir akışta kaldığında zaten o alanda kendini bıraktığında, teslim olduğunda, güvendiğinde başka şekilde ilerliyor hayat. Ondan sonra arkadaşlarımı aradım Türkiye'de yapar mıyız diye. Yaparız dediler. Ama kimse daha albüm yapmamış yani. Çok iyi. Tabii ki ailede çok profesyonel müzikler var, profesyonel stüdyolar var ama yoga festivaline yetişecek bir deneme albüm aslında ilk Sunrise. Ve hepimiz böyle ilk başlıyoruz. Biraz amatördür ama amatörlüğün de güzelliği vardır orada. Kesinlikle. Ama çok güzel şifa titreşimleri var. Yani öyle bir niyetle söylenmiş, yapılmış bir şeydir ki. Şu niyeti ben çok net hatırlıyorum onu yaptığımda. 2009'da başlarken hani bir kişiye bile iyi gelse ben bunu yapacağım diye başladım. Ama ondan sonra ne güzeldir ki hani milyonlara güzel bir his, güzel bir dengeleme, güzel bir alan açtı. Onun Harika. için de çok mutluyum. Harika. Ya merak ediyorum aslında. Bu Kundalini'ye başladınız demiştiniz. Yani bu Kundalini eğitimi Almanya'da aldınız diye anlıyorum. Almanya'da, sonra Amerika'da, sonra Hindistan'da. Aa, gittiniz. Çok iyi. Tabii. Sonra Hindistan'da o şey vardı, Nasıldı bu Rishikesh'te. tecrübe mesela? Geleyim çok güzel. Bence Hindistan başka bir alem gibi geliyor bana. Başka bir gerçeklik alanı. Yani bence bu şimdi ruhsal öğretilerde koşulsuz yargısız sevgiye doğru yükselmemiz gerekiyor. Ve koşulsuz yargısız sevgiye doğru yükselebilmemiz için bence herkesin en az bir kere Hindistan'a seyahat etmesi, orayı bir deneyimlemesi gerekiyor. Ve oradaki o aşramlar, oradaki hayat, oradaki çeşitlilik, oradaki renkler, oradaki zevkler, oradaki kaosun içindeki birliği, güzelliği görmesi gerekiyor. Ve hani ilk karşılaştığımda eyvah nereye geldim hissi var. Ama ondan sonra derinlere indikçe ne kadar farklı bir kültür ama hiç de bizden farklı değil. Aslında ne kadar biriz, ne kadar benzeriz. Hani onu gördüğümüz bir seyahat yaşadık. Ben 5-6 kere gittim Hindistan'a. Ve orada yoga festivallerinde işte açılış konserleri, kapanış konserleri. Orada konser verdiniz. Tabii konserler verdim. Artı okullarla, bu kimsesiz çocuklar okuluyla onlar koro yaptılar. Birlikte konserler verdik. Böyle onlara odalar, okullarının bir sınıfını falan yaptırmak için böyle bağış konserleri falan düzenledik. Hindistan'da çok güzel deneyimlerimiz oldu. Ay ne kadar özel. Çok özel kişilerle tanıştım. Çok özel hocalarla, öğretmenlerle tanıştım. Sadhana'yı bilirsin yani sabah pratikleri. Aynen. İşte Rishikesh böyle nehir kenarında Ganj Nehri'nin, Ganga diyorsunuz siz. Ganj Nehri'nin kenarında bir ufak şehir mi diyelim? Aynen. Şehir ve sabah ritüellerinde sadhana'yı yapan hani ya da işte orada mantraları söyleyen aslında bizdeki sabah ezanı gibi bir şey. Evet. 2 kere sabah ezanını bana teslim ettiler.
Ve sonra arkadaşlarım, işte orada olanlar nasıl böyle yankılandığını gösterdiler. Sonra da şunu öğrendim diken ben, oldu şu an. tüylerine mi? Çünkü Ramadasalar, şeyler. çünkü atmosferi bilirim. Yani Rishikesh'teki o inanılmaz bir serenity dediğimiz müthiş bir şey oluyor, enerji oluyor. Zaten enerji merkezlerinden biri deniyor orası. Giden herkes başka boyutlara girip çıkıyormuş gibi hissediyor zaten, yani dediğiniz gibi. Kesinlikle öyle. Yani başka... Sizinle birlikte orada olmak isterdim. İnşallah bir dahaki o zaman, değil mi? Şimdi şöyle bir şey varmış aslında. Gurulara bu şey verilirmiş. Aynen. Ben de hani normal bana teslim ettiler. Tabii ki hani görev bilinci var orada. Tüm kalbimle oradayım falan ama bunları yaptıktan sonra bana çok ilginç böyle saygı göstermeye başladılar orada. Doğal olarak. Guru diye. Doğal olarak. Ne oluyor dedim. Sen sadhana'yı yaptın sabahleyin dediler. Ondan sonra ben durumun ciddiyetini anladım. Ve ne kadar özel, ne kadar ulvi bir görev olduğunu anladım. Ve hani mantra söylemek gerçekten hani insanı değiştiren bir şey ve etrafı, toplumu değiştiren bir şey. Ve mantralar sadece hani Hindistan'daki mantralar değil. Her ülkenin, her kültürün mantraları var. Çünkü mantra ne demek? Man zihin demek. Tra da serbest bırakmak, serbest kalması ya da işte seyahate çıkarmak. Travel oradan Yani geliyor. Türkçe'de de bir mantra var diyorsunuz o zaman. İşte la ilahe illallah da bir mantra. Senin Ha. ismin de benim ismim de her kelime bir mantra haline Esmalarımız. gelebilir. Esmaül Hüsnalar, mantralar. Aslında sizin mantra, Hindistan'da mantra Sadece söylemek. Hintçe kelime yani. Bizde zikir. Bizdeki karşılığı zikir. Zikir. Sadece Ve- Hintçe kelimesi mantra, Türkçe kelimesi zikir. Kesinlikle. O zaman yani. Evet. Çok bir farkı yok. Ve öyle mantralar var ki mesela Sohang, Soham. Dünyanın neresine gidersen git bu duyulmuş ve bu söylenmiş, bu zikredilmiş. Mesela Rusya'da da var, Soham diyorlar onlar. Peru'da da var, Sohang diyorlar. Ondan Çin'de de var, yani Sanskritçe'de de var. Ve ben benim demek. Evet. Ben benim, nereden bakarsan senin işte o bilincine göre farklı alanlardan açılacak. Ve işte o bilinç, o kelimeler, o sesler birleşince bizim enerji alanımızda değişimler başlayacak. Nasıl değişimler başlıyor? Mesela beyni olan etkiler ne mesela? Mantra söyleyince nasıl bir fayda yaşıyoruz? Şöyle, şimdi mantra meditasyonu ve meditasyon alanına girdikten sonra sessizliğe hani teslim olmak. Aslında bu basamakları var. Şimdi biz öyle kaotik şehirlerde yaşıyoruz ve bu materyalist dünyada zihnimiz devamlı meşgul. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, gündemimiz var, planlarımız, programlarımız var ve zihnimizi sürekli meşgul ediyoruz. Böyle normal bir insan hani 15 bin düşünce falan düşünüyor. Ama zihni çok kalabalık insanlar 1 milyon, 15 milyon, kadar 35 zaman dilimde? milyon gün boyu. Gün boyu. 35 milyon düşünce görüyorum ben. Şimdi kuantum biyofeedback aletleriyle çalışıyorum. Ve onları Bunu gösteriyor. ölçülebiliyor yani bu. Ölçülebiliyor. Ve 35 milyon demek ki hani hiç sessizlik alanı yok. Sürekli zihin meşgul. Sürekli zihin meşgulse beden çok yıpranıyor, çok eskiyor, çok hastalanıyor. Ama zihin 15 binin altındaysa hani düşünce sayısı o zaman daha dengeli, sessizlik alanları var. Kendine bakıyor, ne yapacağını biliyor. Bağ kuruyor evrensel alanla, evrensel enerjiyle ve bağ kurduğunda da ne yapacağını biliyor. Doğru, düzgün ilerliyor hayatında. Yolunu biliyor, yolunu yürüyebiliyor. Şimdi bu 15 bin altına düşürmemiz için bizim beyin dalgalarını da isteğimize göre nefesle idare ediyor, kontrol edebiliyor hale gelmemiz gerekiyor. Yani bu teta, alfa, gamma falan hani şeyleri düşünün, dalgaları düşünün. Hani bu teta dalgalarına yavaş yavaş indirebilmek için işte biz bir yöntem, mantra meditasyonu. Mantraları söyleye artık düşünemez hale geliyor. Önce mantraya odaklanıyor, sese odaklanıyor. Nasıl söyleyeceğim, nasıl çıkaracağım. Ondan sonra bir yer geliyor, artık hiç düşünce yok. Ondan sonra sessiz kaldığımızda ne oluyor? Bizim mükemmel titreşimsel yapımız bize aslında download oluyor. Bak bu mühendislik şeyi oldu. Yani Ben bile anladım. mükemmel titreşimsel yapımız, yani hepimizin mükemmel titreşimsel yapısı aslında nerede saklı? Epifiz bezinde bazı hücrelerimiz var. Biz anne karnına düştüğümüzde ilk oluşan hücreler. Buna işte God cell deniyor, Tanrı hücresi,
Blue Ruh merkezi deniyor. ne? Ruh merkezi. Blueprint Blueprint, deniyor. evet, Ondan aynen. sonra imza hücresi deniyor. Yani çeşitli öğretilerde değişik adları var ve biz pineal gland, yani bu alanda odaklandığımızda ve oraya sessizlik alanında oradaki bilgiyi bedenimizde açtığımızda mükemmel bir şifalanma gerçekleşiyor. Bu mükemmel şifalanma ne yapıyor? Fiziksel bedenin dengeli, duygusal bedenin dengeli, zihinsel ve ruhsal bedenin dengeli hale geliyor. Buradaki denge zaten seni yaşamda başarılı kılıyor, sağlıklı kılıyor, mutlu kılıyor. Senin en yüksek potansiyellerin bu denge sayesinde ortaya çıkabiliyor. Ama dengesizsen, duygularınla bağını kesmişsen, zihninde bin bir düşünce varsa, o zaman hani ruhsal bir yol yürüyemiyorsun. Ruhsal yolu yürüyebilmen için zaten o dengeye gelebilmen gerekiyor. Mantra meditasyonu da zaten bir teknoloji diye geçiyor. Mantra meditasyonu, mantralar Vedalardan tabii ki hani bahsetmek gerekir burada yoga kültürü ve sizin öyle güzel bir kültürünüz, o kadar güzel bir alanınız var ki diyeceğim. Hani o bilgilere sahip çıkmak gerekiyor ki sahip de çıkılıyor ve dünya bunları benimsiyor. Çok güzel spiritüel bilgiler, sağlık bilgileri. Ya aslında yoga bizim sağlıklı kalabilmemiz için hani bütünsel anlamda baktığımızda çok güzel bir kılavuz. Bedeni nasıl kullanacaksın ve burada nasıl ilerleyeceksin? Mantralarda hani burada kullanacağın araçlar oluyor. Boyut kapılarını açanlar var, dengeye getirenler var, işte döngüleri fark etmen, tamamlanması için mantralar var. Neler neler. Çok mantra var aslında dünyada. Peki yani aslında demek istediğimiz şey bu mantra kullanarak aslında tek bir yere odaklanıyoruz. Ondan sonra o tek bir yerde gidiyor. Tamamen hiçbir şeye odaklanmıyoruz ve kendimizle birlikte oluyoruz orada yani ya da Allah'la birlikte oluyoruz mı diyoruz. Ne dersen. Yani orada bir oluyorsun, bütün evrenle bir oluyorsun, sevgiyle bir oluyorsun, Allah'la, Tanrı'yla, doğayla, kozmosla. şeyle. Hani her inanca göre o kelimeyi seçebiliriz. Ama hani bunlar inanç üstü şeyler. Zaman üstü, uzay üstü alana bağlanıyoruz aslında. Çünkü zamanın da yok olduğu alana bağlanıyorsun oradan. Meditatif alan dediğimiz şey o. Ve bütün potansiyeller etrafında geçiyor. Sen hangi potansiyeli benimsemek istiyorsan, hangisine uyumlanmak istiyorsan, hizalanmak istiyorsan ona karar veriyorsun. Çok ilham gelir o alanda. Yani meditasyon günlük pratiğimiz olduğunda inanılmaz alanlar açar bize. Ve biz her gün, hatta sabah mesela meditasyon yaptığımızda o gün bize inanılmaz hani ilham gelir ve öyle ilerleriz. Bazen karar verdiğimiz yapacağımız şeyleri yapmayız, başka şeyler yaparız. Öyle bir ilham gelir. Mesela ondan soracağım. Dediniz ki az önce kaç milyon düşüncelerimiz olabiliyor. Şimdi ben diyelim ki meditasyon yapmaya başladım. Sonra bilinçli olarak bu kadar düşünce olması Azalıyor. Kesinlikle mu? azalıyor. Mutlaka o kadar düşünce sağlıksız diyorsunuz yani. Şöyle tabii ki hayat inişler çıkışlarla dolu. Tek başımıza yaşamıyoruz. Ailemiz var. Değişik ülkelerde yaşıyoruz. Dünyanın değişik alanlarında değişik işte, politik olaylar oluyor, ekonomik olaylar oluyor, depremler oluyor, o oluyor, bu oluyor. Hani üzüldüğümüzde, sıkıldığımızda, korktuğumuzda, endişelendiğimizde o zaman hani o düşünceleri tabii ki kontrol edemiyoruz. Ama şöyle durup düşündüğümüzde, nefesimize odaklandığımızda, nefesimizin sayısına, işte alma verme dengesine odaklandığımızda yavaş yavaş hani duygusal alanımızı da kontrol altına alıyoruz. Zihinsel alanımızda onu takiben kontrol altına alınmış oluyor. Bunu aslında de gördüm. Bazı arkadaşlar düşünceleri çok daha az olanlar, daha da genç kalıyorlar şu anda. Düşünceleri çok olanlar, İstanbul'da yaşayanlar örneğin özellikle. Çok hızlı yaşlanıyorlar mesela. Çok doğru, çok Böyle doğru. bir şeyi de fark ettim. Hani biraz önce dedim ya, mükemmel hücresel yapın sana hani tekrar geliyor, hücrelerine dağılıyor. Ama sen ona vakit ayırmazsan gittikçe işte hormonal dengen bozuluyor, hücrelerin rejenerasyonunu sağlayamıyor, yenilenmeyi sağlayamıyor ve gittikçe çöküyorsun, yaşlanıyorsun. Halbuki sağlıklı, dinç ve fit, genç kalabiliriz ve bütün hücrelerimiz ve bütün organlarımız, sistemlerimiz iyileşme yönünde programlı. Kendini rejenere etmeye programlı aslında. Biz onların karşısına durmamalıyız karşısında. Yani mantra sesiyle şifa olabiliyor mu insanlar mesela? Olabilir. Böyle bir şey mümkün. Hı hı. Yani. Neler neler olabiliyor. Wow. Ama En iç orada örnek nedir mesela?
Yani şöyle, bizim mantra konserlerimiz oluyor. Yeni yıl konserlerimiz, işte bahar konserlerimiz falan. Ve bu konserlere gelenler, işte mantra çemberlerimiz oluyor. Buralara gelenler mesela diyelim ki ertesi günü ameliyatı var, işte böbrek taşı var. Gidiyor, böbrek taşı yok olmuş. İşte kisti var ya da ciddi bir rahatsızlığı var diyelim. Gidiyor, bir sürü de randevusu olmuş oluyor. Yani çok oldu böyle şeyler. Gidiyor, yok, hiçbir şey yok. Niye geldin sen diyorlar. Bazen şey diyorlar, yani yanlış teşhis ettik diyorlar. Böyle şeyler olabiliyor ama herkese olacak diye bir şey yok. Orada bazı durumların, şartların bir araya gelmiş olması gerekiyor. Kişi oraya o niyetle gelebilir belki ya da işte orada öyle bir alana kendini teslim eder ki ve hazırdır. Hani o şifayı alan şifacı ve oranın o şifa enerjisi bir araya gelir. Orada mükemmel, mucizevi şifalar yaratılabilir. Ama sadece mantra söyleyin, şifalanın gibi bir şey demek çok hani sığ olur. Ama bu olabilir demek lazım. Çünkü her şeyle o şifayı yaratabiliriz aslında. İşte o sessizlik alanına ulaştığımızda yoga da olur, namaz da olur, Esma-ül Hüsnalar da olur, mantralar da olur. Bu inançla, niyetle sesi birleştirdiğinde, oradaki o frekansını yükselttiğinde, kendini korkudan, endişeden arındırdığında, duygusal alanını sevgi, huzur ve o aydınlanma alanına hizaladığında ki o titreşimsel şeydir. Birazdan titreşimlerden de bahsedelim Evet, bari, öyle. frekanslardan. O zaman mucizevi şeyler deneyimlenebiliyor tabii ki. Ya biraz da tabii mühendis kafayla düşününce her şey bir titreşim baktığımız zaman. Şu anda bizim böyle görünmemiz bile bir titreşim. Yani belli ki bir hastalık varsa o da bir titreşimin yanlış titreşim olması. Yani demek ki mantraların bunu düzeltince tekrar normale dönüyor diye anlıyorum bu sefer. Titreşimi düzeltmek gibi anlaşılıyor bu sefer. Evet, evet. Hakikaten inanılmaz bir şeymiş. Daha çok Ya deneyimlemek bugün lazım. biz hani sağlıklı organların hangi frekansta olması gerektiğini biliyoruz. Sağlıklı tabii ki. Her bir organın farklı frekansları var. Tabii şu frekans şuna iyi gelir falan. Hani bir sürü kuantum biyofeedback cihazları var ya. İnsanların da böyle frekanslar farklı olabiliyor mu? Olabiliyor tabii. Yani herkesin farklı frekansı olabiliyor. Ben ona herkesin farklı kalbinin şarkısı, ruhunun şarkısı, evrensel şarkısı var diyorum. Müzisyen yaklaşımıyla. Yani Harika. hepimiz muhteşem senfonileriz aslında. İşte o kalbinin sesini duyacağın, ruhunun sesini duyacağın, evrenin sesine hizalayacağın, uyumlu hale getireceksin. Ve burada her şeyi kullanabilirsin. Klasik müzik de aynı şeyi yapıyor. Seni hani duygusal alanında bazı şeyleri görmen ve oradaki o duyguyu sağaltman için her türlü müzik aslında dinlediğimiz popüler müzikte iş görüyor. Ama şeye dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Onu 444'lerden soracağım. falan bahsedelim istersen. Aynen. Nedir bu frekanslar? Niye bu kadar önemli? Şimdi 432 Hz ve 528 Hz en bilinen şu anda şifalı hani titreşimler, frekanslar. Buna nasıl ulaşacağız diye sorabilirsin. Şimdi üretilen cihazlar, özellikle elektronik cihazlar 440 Hz'e La 440 Hz'e akortlanmış üretiliyor. Ve bu 1950'lerde falan böyle standart hale geldi. Ondan önce 444 ya da 432 idi. Ve bunlar daha sağlıklı ve daha doğal frekanslardı. Ne oldu ondan sonra? İşte bu aslında bunlar birer deneydi ve insanların bu sağ sol beyin loblarının dengesi şaştı. Daha kaotik düşünmeye başladık. İşte o zihninde düşünceler daha arttı. Bu 440 Hz'e akortlandığında. Niye bizim bu standardımız? Birisi hani bizim kaotik Yani düşünmemizi bilime mi? yapıyor bunu. Evet. Yani bilime şey yapıyor bunları. İnsanlar Değil kaosa mi? sürüklesin diye. İşte kaotik olunca kendini gerçekleştirecek yola giremiyor. Ama bilinçlenmeye başladığında aslında doğayla uyumlu hale gelmeye, o titreşimi arayacak. O titreşimler de işte 432, 528. 444 Hz'e akortladığında La'yı, Mi her çaldığında 528 Hz oluyor. 528 Hz bugün işte baktığında bir sürü araştırma bulacaksın 528 Hz hakkında. Bu mucizevi DNA'yı tamir eden titreşim diye geçiyor. Ve şöyle bir şey oluyor. Suya 528 Hz dinletmenizi tavsiye ediyorum. 528 Hz dinletilen su bir süre sonra, şimdi H2O'dur ya, H3O2 oluyor. Yani o süptil alanında sana açmaya başlıyor. Ve
12 dakika, 13 dakika, hani yarım saat dinlet. Var öyle şeyler. Böyle altın renkli bir şey var. Ben onu seviyorum. Sadece bir tıt diye bir şey var. 528 Hz. En etkilisi o. Üstüne hani müzikler yapılıyor falan. Hani o biraz daha karıştırıyor işi. Ama sadece o frekansı dinlettiğinde, içtiğinde çok kişi denedi. Mesela benlerin yok oluyor. Kanserli hücre iyileşmeye başlıyor. Kaç kanserli hasta bu su tekniğiyle iyileşti. Yani inanılmaz bir şey oluyor, şifası var. Wow. Şimdi konuşmuşken içelim. Şimdi şöyle bir şey var. Masaru Emoto diye bir bilim adamı vardı, Japon. Şimdi rahmetli oldu. Ben onunla Almanya'da tanışmıştım. Tam da 2 albümüm çıkmıştı. Sunrise ve Remember. Dedim benim bu mantralarda şifa veriyor. Hani birçok kişi geri dönüş yapıyor böyle ağlayarak, teşekkür ederek. Keşke siz laboratuvarlarınızda baksanız, gönder dedi. Ve o zaman işte Ramadasa'yı, Satanama'yı, Guru Ramdas'ı gönderdim. 3 tane gönderdim işte. Ondan sonra böyle kirli sulara, hani böyle çok değişik yerlerden sulara dinletiyorlar ve hemen mükemmel formlar, altıgen, yedigen formlar aldığını görüyorlar. Onlar da işte donduruyorlar, fotoğrafını çekiyorlar falan. Şimdi oğlu yapıyor zannediyorum. Japonya'da devam ediyor. Ve evet, bu şarkılar, hani bu mantralar çok şifalı, ne kadar güzel diye tebrik etmişti. Çok öyle de güzel bir inceleme yapılmıştı. Artık denenmiş bir şey o zaman. Denenmiş, Yani kanıtlanmış bir şey. kanıtlanmış bir şey. Ama bazı bilim Peki. adamları hani bunları çok kabul etmiyor. Ama işte daha böyle açık fikirliler, burada bir şey var diyor ve peşine düşüyor. Tabii hani bilim, biliyorsun, hani ikiye ayrılıyor. Antitez yapmak zorundayız her şey için. Yani hiçbir şey Kesinlikle. kolaylıkla kabul etmeyeceğiz yani. Ama şimdi kuantum alanı, kuantum sicim teorisi falan, hani bunlar da çok geliştirildi. Yani iplikler, liflerden bahsediliyor falan. Hani onları araştırdığında tabii ki hani çok değişik olasılıklar evrenlerinin içinde olduğumuzu biliyoruz. Ve burayla ilgilenmeye başladığında her şey farklılaşıyor. Bugünkü bilimimizde hiç de yeterli değil. Matematiğimiz hiç de yeterli olmuyor. 1 artı 1, 1 çarpı 1, 1 bölü 1. Hani bunların peşine gittiğimizde 1 bölü 1, 1 eder mi? 1 çarpı 1, 1 eder mi? Hani buradan başlamak gerekiyor. Harika. Değil mi? Aynen. Bu seriyi bir bitireyim. Ondan önce soracağım. Belli ki belli bir dönüm nokta oldu sizde. Böyle bir değişim oldu. Yani ondan sonra mükemmel bir yolculuğa başlamışsınız. Ondan önceki kişiyi mesela bugün görseniz ne dersiniz yani? O dönüm noktadan önceki kişi Devam et. aynı yolda. Çünkü o zaman da ben tıpla uğraşıyordum. Hani tıbbi malzemeler, diagnostik böyle testler, kitler üreten bir şirketim vardı. Ve mesela bir nesil bizim gebelik testlerimizle tanı kondu ve işte kanser testleri falan üretiyorduk. Oradan daha üst bir bilince geçerek devam ettim. Aslında hiçbir şey boşuna değil yani aslında. Hiçbir şey Herkesin boşuna değil. hayatında mutlaka yaşanması gerekenler var. Ondan sonra daha mükemmel şeyler yaşıyoruz diye anlıyorum. Kesinlikle. İşte bilincimizi ilerledikçe farklı bilinç katmanlarına, diyorum ben, bilinç boyutlarına uyumlamaya başlıyoruz. Burada işte DNA'mızı biraz tanımamız gerekiyor. DNA'yı biraz incelememiz gerekiyor. 12 DNA sarmalı var, biliyorsun. Ama 2 DNA sarmalı aktif geliyoruz doğduğumuzda. Şimdiki çocuklar biraz 3-4 de aktif geliyorlar zannediyorum. Biraz değiştiler ama işte 3-4 DNA sarmalı ne var, nasıl bir şeydeyim, sistemin içindeyim, bu ilahi sistem nasıl çalışıyor diye merak ediyor. Ve o zaman işte cevaplar gelmeye başlıyor evrensel alandan. Ve ondan sonra senin enerji alanında hediyelerini fark ediyorsun ve bu hediyeleri açmaya başlıyorsun. Ve bu hediyeler, nasıl ustalaşacaksın bu hediyeleri kullanırken hayatında? Bu da işte 5. 6. DNA sarmallarıyla alakalı oluyor. Bu hani biraz ruhsal yolu tarif etmek için hani böyle anlatabiliyorum. Sonra 7. 8. DNA sarmalları o ustalaştığın şeyleri paylaşma zamanının geldiğini, daha hani kitlelere ulaştırman gerektiğini sana söylüyor ya da seni öyle bir itiyor arkandan. Ondan sonra daha kozmik bilgilere açıldığın alan var. Daha ışık beden bilgiliğine geçtiğin alanlar var. İşte 12 DNA sarmalını öyle aktive ediyorsun. Yani onun için o daha düşük sarmalların aktivasyonunda bilinç seviyen orada. Hani sen onu materyalist olarak yapıyorsun. Ama DNA sarmalları aktive olmaya başladığında, bilinç seviyen başka boyutlara hizalandığında, ki buna işte Mesih bilinci falan deniyor. Oraya hizalanmaya başladığında
o zaman senin de etkileşim alanın, kalbinin etkileşim alanı değişiyor, genişliyor. Çok bambaşka alanlara varıyor. Yani bu Başka şekilde değiyorsun kalplere yani. harika. Yani çok derin bilgiler aslında bunlar hepsi. Belli ki kadim bir bilgidir. Yani peki bu bilgiler sadece Hindistan'da mı vardı? Türkiye'de var mıydı daha önce? Ya da Anadolu bölgesi diyeyim daha doğrusu. Yani Anadolu toprakları tabii çok birçok medeniyetin yaşadığı topraklar Mesela. ve Aynen. çok bilgi toplanmış. İşte sudan bahsettik ya, su o bilgileri çok güzel taşıyor ve ulaştırıyor ve zamanı aşarak geliyor. Toprak da öyle ve bütün elementler konuşuyor aslında. Dağ konuşuyor, taş konuşuyor. Hani öyle baktığında Ne güzel. bitkiler konuşuyor. Siz öyle anlatınca bir farklı bakmaya başladım. Ama sizden bu bilgiler yani. Element bilgisi falan hani Ayurveda'da ne kadar güzel anlatılır işte o toprakta, ateşti, suydu falan, havayda. Bedendeki o bilgeliği dışarıda da görmeye başladığında başka türlü bakıyorsun hayata. Anadolu topraklarına geri dönelim. Başka yere gidiyor benim aklım. Tabii ki burada inanılmaz öğretiler var, öğretmenler var ve öyle güzel bir alan. Konya'ya gittiğinde falan Şems var, Mevlana var. Bütün Türkiye'yi dolaştığında nice böyle aydınlık yüzler, öğretmenler, dervişler, bir sürü. Değil mi? Yunus Emre'ler Yunus var, Emre'ler. Tatlık Emre'ler var falan. Hepsi kültürümüzün bir parçası. Yani zaten onları duyarak, onların hikayeleriyle, sözleriyle, deyişleriyle büyüyorsun. Ama gidiyorsun her yerde de aynı şekilde öğretmenler var, dervişler var, aydınlanmış insanlar var. Hep böyle hizmet alanlarında, kendi ülkelerinde, kendi alanlarında Değil mi? evet değmişler kalplere, Kesinlikle, ruhlara. Kesinlikle. Yani sizin müziklerde dinlerken bazen bakıyorum. Hem mantra söylüyorsunuz, bir tarafta da ney çalıyorsunuz. İnanılmaz bir birleşim. Yani bunu özellikle nasıl seçiyorsunuz? Mesela bu müzik yaparken neyi karar veriyor? Hangi mantrayla, hangi enstrümanlar, bu süreç nasıl işliyor? Şimdi ilk başlarken şöyle düşündüm. Bu mantranın müziği nasıl olmalı? Mantra hangi tonda olmalı? Bu mantraya hangi enstrümanlar kullanmalıyım diye sormaya başladım. Ve ondan sonra cevaplar gelmeye başladı. Önce zihinseldim. Ondan sonra işte kalp çakrası, işte sollerde olsun hani ses olarak. Ondan sonra şu enstrümanlar şuraya. Şimdi enstrümanları çakra bilgisi var biliyorsunuz. 7 tane ana enerji merkezimiz var. Kök çakrayı aktive eden enstrümanlar neler? İşte davul, timpani, tabla, hani ritmik sazlar. Sakral çakrayı daha böyle pirinçli, hani üflemeli, brass dediğimiz saksofon olur, trombon olur, trompet olur. Ondan sonra biraz daha böyle violonsel falan hani daha bas sesler veren kontrbaslar falan sakral çakraya iyi geliyor. Ondan sonra solar plexus, karın çakrası. Orada yaylılar ama daha böyle sert yaylılar. Çünkü üstte kalp çakrasında daha yumuşak yaylılar. Piyano, arp, keman ama daha yumuşak çalınmış. Boğaz çakrasını ne aktive ediyor? Flütler, ney, ondan sonra duduk falan o tür enstrümanlar. Üçüncü gözü yani altıncı çakraya iyi gelen şeyler de çanlar, ziller, gonglar falan. O da işte zamana kapımızı açıyor, zamansızlığa bizi götürüyor. Taç çakrası da insan sesi, bu deniz kabukları vardır hani onları da üflerler. Mesela o da taç çakrasına çok iyi gelir. İşte bunları falan da araştırıp öğrendikten sonra demek ki 7 çakraya bir şey vermemiz gerekiyor. Şimdi müziklerde hep böyle bir döşeme var altta. Yani bütün çakralara iyi gelsin. Wow. Mesela Hindistan'da ben çok inanılmaz üstatlarla karşılaştım. Bir baba kız seyrettim. Baba tabla çalıyor, kız da dans ediyor. Bak şimdi senin alanlarına geldim dans olarak. Ve sadece ikisi oturuyorsun ve o çakra aktivasyonunu ve dengelemesine tanık oluyorsun kendi enerji alanında. Ona göre ritimler, sizdeki ritimler zaten inanılmaz. Yani çok çeşitli ve çok değişik ritimleriniz var. Bizde de var ama sizinki ne ulaşamaz Türk ritimleri. Bizimkiler biraz fazla zaman harcamışlar. Yani inanılmaz. Geçen gün hatta bir arkadaşımla konuşuyorum. Dil olarak baktığımız zaman bir cümle yazıyorlar mesela. Palindrom deniyor. Sağdan sola okurken Rama'yı tapıyor.
çalıyor. Soldan sağ okurken Krishna'yı konuşuyor mesela. Ha. Böyle inanılmaz uğraşmışlar yani artık şeyler. İnanılmaz. Enstrümanlarda da bu şekilde. O yüzden çok geniş evet çalışmaları. Mesela sesler de sizde bedende nasıl etkisi varsa ona göre isimlendirilmiş. Bizde şimdi do, re, mi, fa, sol, la, si var. Ama sizde sarigami, padanisa var. Hani sarigami, padanisa daha hani onların sesleri bedendeki etkisini araştırdığında çok daha etkili. Herhalde hani onun titreşimle oynamadılar inşallah. oynanmamış bence sarigami, padanisa. Ve sizin o mikro intervaller gerçekten çok farklı yerlere dokunuyor. Ben yapamıyorum. Yani benim sesim çalışmak gerekiyor. Bence Şimdi yaparsınız. Yani. ve orada bir süre yaşadıktan sonra yerleşiyor kulağa diye düşünüyorum. Çok güzel, çok güzel, çok değişik. Evet. Şimdi o baba kızı anlatıyordum. Kız dans ediyor. Ve babası da işte o tabloda çalıyor ve o çakraları, şimdi kalp çakrasındayım diyor mesela, kalp çakrasını hissediyorsun. Boğaz çakrasındayım diyor, ona göre ritim, kız da ona göre dans ediyor, o da böyle bir şeyler çalıyor, ziller falan, ayaklarında ziller var, ellerinde ziller var. Çok inanılmaz bir şeydi yani. Wow, müthiş. Şimdi bir de sesler, seslerin etkileri, gezegenlerle, ayın durumuyla etkisi falan bunları da bilmek gerekiyor. Bunları da ben sonradan öğrendim. Yani o Batı müziğinde de böyle öğretilmez. Mesela pentatonik seriler vardır. Böyle daha piyanonun siyah tuşlarında gezer. Ve o bize bir rahatlık verir. Genelde Asya müziklerinde pentatonik seriler vardır. Asya işte Çin'de, Japonya'da, Kore müziğinde falan bunlara rastlarsın, Tibet'te. Neden bize iyi geliyor? Çünkü do diyez ne yapıyor biliyor musun? Mevsimlerle uyumlu kılıyormuş seni. Fa diyez aylarla uyumlu kılıyormuş. Ondan sonra sol kullanılır hani pentatonik seride. Sol ve sol diyez. Burası günün dönemlerinde seni uyumlu hale getiriyor. İşte ay, la, yeni ay, si bemol. Ben bir ara si bemole takmıştım ve si bemolü çok seviyordum. Tabii bunu müzisyen anlıyor ama birisine si bemolü çok seviyorum dediğinde sana garip garip bakıyor. Hani si bemol benim en sevdiğim ses deyince. Meğersem ki dolunay ya hani dolunayda insanların döngüleri etkileniyor falan ya ve duygusal alanları çok etkileniyor. Uyuyamayanlar var, sinirli olanlar var falan. Si bemol, si bemol tonları burayı dengelemek için çok iyiymiş. Mesela bunları bildiğinde de farklı bakıyorsun. Burada bir astroloji bilgisi, gezegensel bilgi, kozmoz bilgisi de alana Barındırıyor giriyor. içinde. Ondan sonra bir de tabii ki intervaller var. Do, mi, do, fa, do, sol, üçlüler, dörtlüler, beşliler, işte altılılar. Bunların da bedene etkisi çok önemli. Mesela ben böyle caz akorlarını çok sevmem. Böyle bir içim kabul etmiyor. Tabii ki caz müziğini dinlerim, severim falan ama meditasyon, ondan sonra daha dengelemek, şifa müziklerinde o akorlardan uzak dururum. Hep de çalıştığım müzisyenler bir basmaya çalışır. Bana bakarlar şöyle hayır daha doğal, daha düz, daha saf tonlamalar yapmamız gerekir derim. Neden? Mesela üçlü bizi dengeye getiriyor. Böyle daha mutlu hale getiriyor. İşte 4 bozulmuşu düzeltiyor. Mesela büyük beşli denilen bir aralık var. Do majör düşünürsek, do serisini düşünürsek do sol. Bir de küçük beşli var. İkisinin etkileri farklı. Bu büyük beşliyi yasaklamış kilise mesela. Neden biliyor musun? Ruhsal alanını açıyor. Senin o kimlik bilgini açıyor. Evrensel bağı açıyor. Ve ondan sonra hani bilgi almanı sağlayan bir aralık ve şifa aralığı aslında ve yasaklıyorlar. Tam Ve tersi olması gerekmiyor mu? İşte kontrol etmek isteyen bir zihin var. Hani dünyada her zaman da olmuş. Ve büyük beşli mesela müzikten çıkarılıyor. O zamanın klasik müzik bestecileri hani isyan ediyor. Bu nasıl bir şey diyor. Peki Türk sanat müzikte var mıydı böyle şeyler? Türk sanat müziğinin makamları var. Makamları var, Tabii evet. makamlar ve müzik şifa için kullanılıyor ve şifahaneler var. Müzikle terapi yapıyorlar. Hatta bu akıl hastalıklarıyla ilgili böyle çok güzel merkezler oluyor. Tabii bunun için belli Edirne'de makamlar oluyor. belirlemişler yani. Tabii ve bunun üzerine şimdi de devam ettiren bir sürü vakıf, bir sürü organizasyon var Türkiye'de. Mantra dediğimiz zaman daha önce
dediğiniz gibi aslında. Peki bu mantra kullanmak için bir din mi sahip olmamız lazım? Yani Hinduizm'e girmemiz lazım mı? Sihizm olmamız lazım mı? Yani sizin özellikle kullandığınız mantralar var. Yani bunları aynen telaffuz etmek için herhangi bir din etkisi var mı bunda? Şimdi ben mantraları dinlerle birleştirerek kullanmadım. Ben şifa mantralarının peşine düştüm. Bir de bilincimizi yükseltecek mantraların peşine düştüm. Çünkü şifa arıyordum ve şifaya kanal olabilecek mantralar, araçlar arıyordum. Böyle çıktı karşıma. Ama hani onları kullanmak için dinini değiştirmen gerekmiyor. Ve her din bizim alanımızda aslında. Ve bizim DNA'mıza baktığımızda nerelerden göçmüşüz. Yani Herkes her dinden şeyi üstü bir bir şey. deneyimlemiş ve deneyimlemekte. Bu bizi ayıran bir şey olabilir mi? Hayır. Birlik alanında hepimiz bu alanda yaşıyoruz, bu dünyada yaşıyoruz. Ve burada onu hissetmemiz gerekiyor. Herkes farklı kalıplara sokulmaya çalışıyor ama biz kalıplara sığmayan yaratımlarız ve onları aşmamız gerekiyor. Burada farklılıklar bizi değerli yapan ama o farklılıkların üzerine çıkıp orada nerede birleşirizi sorgulamamız ve onun peşine düşmemiz gerekiyor. Ne kadar önemli bir şey aslında. Mantralar da bu yönde çok birleştirici. Ben şimdi dünyanın o kadar değişik yerlerinde konser verdim ki ve herkes her mantrayı biliyor ve birlikte söylüyorsun. Yani dillerden de bağımsız olarak birleştiren bir gücü var. Ve ondan sonra da o şifa alanı açılıyor, birleştirici bir etkisi var. Ben her dinin, her kültürün o kelimelerini, dualarını çok değerli buluyorum. Ve onlar hani kullanıldıkça aktif hale geliyor. Ve kullanıldıkça kapıları açıyor, kullanıldıkça seni yükseltiyor. Kesinlikle. İnsana uygun olmayan bir frekans var mıdır sizce? Yani dediğiniz gibi bazı güzel frekanslar var. Onlar her gün dinlersek iyi oluruz. Peki iyi olmayan bir frekans var mı? İyi olmayanlar işte bu bizde kaos yaratanlar. Bence bu 440 Hz iyi olmayan İyi bir olmayan hertz. bir. Evet. Peki bunu kullanan bir müzik tarzı var mı şu anda insanların kullandığı? Şöyle aslında biz hepimiz kendi enerji alanımıza, bedenimize ne iyi gelecek biliyoruz. Ve duygu durumumuza göre o müzikleri seçiyoruz. Ama eğer böyle kendimizi sıkılmış, bir böyle yorulmuş hissediyorsak orada bir soru işareti gelmeli diye düşünüyorum. Yani o sorumluluğu hepimiz almalıyız. Bedenimize iyi gelen şeyler dinlemeliyiz. Bedenimize iyi gelen şeyler yemeliyiz. Bedenimize iyi bakmalıyız. Çünkü bu bizim buradaki aracımız. Ve müzik de bunlardan biri. Yani ne seyredeceğiz, ne dinleyeceğiz bunları seçmeliyiz. Ve bunlara göre hayatımızı sürdürmeliyiz. 432 Hz'den bahsetmek istiyorum. Çünkü 432 Hz, La'yı 432 Hz'e akortladığında solfeggio frekansları ortaya çıkıyor. Solfeggio frekansları da 9 tane özel bir frekans şeyi var, serisi var. Bunları kullanmaya başladı herkes ve ama şöyle de bir bilgisi var. Asırlardır zaten şifa için kullanılıyormuş solfeggio frekansları ve ilk müzisyenler bunlara göre aletler, müzik enstrümanları üretmişler. İşte 174 ile başlıyor, 963 ile bitiyor. 174 seni acıdan, acı bedenden, ağrıdan falan kurtarıyor. Ondan sonra işte travmaları yok edenler var falan. 528 de hani ortasında oluyor. Kalp çakrasını açıyor, DNA'yı tamir ediyor. 963 Hz de seni işte bu evrensel alana bağlıyor. Daha aydınlık, daha yüksek bilinçli kılmak için güzel dengeliyor fiziksel, duygusal, zihinsel, ruhsal bedenlerini. Harika. Peki bunun böyle bir listeniz var mı? Diyelim ki sayı olarak değil de hani dersiniz ki bu depresyona iyi gelir, bu çocuk uyuturken iyi gelir veya... Mantralarla ilgili mi? Yani Var, sizin var. kayıtlar özellikle. Kayıtlar var tabii. Şöyle hani o mantraların neye iyi geldiğini ben web sitemde de yazıyorum. Ve internette de bir sürü kaynakta oluyor öyle şeyler. Ama mesela en şifaya iyi gelecek mantra Ramada Sasase Sohang'dır. Hani bu genelde soruluyor, biz şifalanmak için ne dinleyelim? İşte Shumnu Amay çok güzel bir mantradır. Peru mantrasıdır mesela o. Ama o da çok önemli bir mantradır. Hani ben değişik ülkelerin değişik mantralarına çok meraklıyım. Ama dediğim gibi şifanın peşinde ve aydınlanmanın peşindeki mantralar.
Harika. O zaman soracağım son olarak. Bu podcast'ı dinleyen insanlar için, bu ruhsal yolculuklarda olanlar için, bu müzikler için nereden başlasınlar ilk başlarda? Neyi önce dinlemeleri gerekiyor? Ne tavsiye ediyorsunuz? Ben Om meditasyonunu do diyezde çok severim. Om meditasyonu do diyezde sana yeni evrenler açacak. Ondan sonra da benim albüm sıralamaları tam da kişisel gelişim, ruhsal gelişim sıralamasıdır. Hani kalbi açacak, enerji alanını fark ettirecek, ondan sonra döngülerini fark ettirecek, bazı şeyleri değiştirecek, içindeki yaratım gücünü harekete geçirecek. Ondan sonra işte üst bilince bağlanmanı sağlayacak falan. Hani sırasıyla öyle dizayn edildi. Öyle oldu. Şimdi peace'teyiz. Yani huzura getiren mantralardayız. Ondan önce işte neşe, keyif, ondan önce aşk, sevgi falan. Hani böyle kendi mucizeni fark ettiğin Miracle albümümüz var falan. Böyle şeyler. Harika. O zaman programı kapatmadan önce size bir rapid fire yapmak istiyorum. Hadi. Sizin için uygunsa. Merak ettim şimdi. Yani hızlıca soru soracağım. Siz de kısa cevap olarak verirsiniz. Biz de ona göre kayıt alalım. Sabah meditasyonu mu, akşam meditasyonu mu? Sabah meditasyonu. Favori mantranız nedir? Ramadasa Sasei Sohang. Peki 432 mi, 528 mi? 432. Kahve mi, bitki çay mı? Bitki çayı. Yoga mı, yürüyüş mü? İkisi de. İkisi de farklı tane zamanlarda. seçersiniz. Yoga. Hadi. Peki mantra müzik olmasaydı ne yapardınız? New Age. Enstrümantal yapardım. Ama sesimi de katardım. Harika. Teşekkür ederim. İnanılmaz keyifliydi, inanılmaz bilgileriydi. Şu anda oturup hepsini tekrardan YouTube'dan girip sizinle konuşup çok fazla bilgi edineceğimi düşünüyorum tekrar bu konuda. Geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben de bu davet için çok teşekkür ederim. Daha anlatılabilir çok şey var. Kesinlikle. Tahmin edeceğin gibi. Aynen öyle. Hatta ikinci bir program daha yapalım. Yani daha uzun uzun konuşalım isterim yani. Seve seve. Çok teşekkürler tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. Namaste. Namaste.